Bugünkü konumuz, bu haftaki konumuz hangi döngüde olduğumuzu anlamak üzere olacak. Biliyorsunuz son 3 yıldır, 4 yıldır spiritüel kavramlar ciddi anlamda hayatımıza girmeye başladı. Tabii bunun bazı sebepleri var, teknik sebepleri. Videonun sonuna doğru ufak onlardan bahsedeyim. Bu kavramlar birçok insana hala yabancı gelmekte. Şöyle ki içinde bulunduğunuz döngü. Nedir bu döngü? Biz insanlar bir şeyi yapamayacağımızı düşündüğümüz zaman kesinlikle bunun devamı geliyor bir şekilde. Bunu yapamayacağımızı kendimize inandırıyoruz. Ben bu son zamanlarda yaklaşık son 3 aydır beyin kodlama üzerine çok ciddi derin araştırmalar yapıyorum. Yani bugün son 3-4 yıldır sizde artık gözünüze iyice aşina olmuştur. Birçok araştırmacı ve bunun üzerine çalışma yapan insan beynin nasıl kodlandığı üzerine birçok yazı yazdı, söylem söyledi, videolar yaptı, sesli makaleler yayınladı. Bunları artık yeterince gördük. Fakat ben biraz daha işin detayına inmek istiyorum. Daha bilimsel kısmına inmek istiyorum. Beynimizin limbik sistemi ne işe yarar? İlk önce bunu bir anlayalım. Beynimizin limbik sisteminde bazı bölümler bulunur. Benim dikkatinizi çekmek istediğim tek bir bölüm var. Limbik sistemimiz aslında bir nevi başka bir deyişle bilinçaltımız olabilir. Yani bilinçaltımızın beynimizin içerisinde teknik anlamda çalıştığı yer olabilir ki birçok nörojenezi çalışması bunu gösteriyor. Bu videoyu mümkün olduğunca kısa tutmak istiyorum. Beynimizin limbik sisteminde bulunan hipokampus çocukluktan itibaren hatta doğduğumuz andan itibaren ve hatta anne karnında beynimizin gelişmeye başladığı andan itibaren öğrenilmiş durumları kayıt yapar. Nedir? Öğrenilmiş çaresizlikler gibi, öğrenilmiş çareler yani beceriler gibi durumları bilinçaltımıza yani tabiri caizse hipokampus bilinçaltımız olduğunu varsayıyoruz. Buraya kayıt yapar. Yani hipokampusta kaydedilir bunların hepsi. Buna birkaç tane örnek vereyim açmadan önce. Diyelim ki yüzme bilmiyorsunuz. Bir gemide seyahat ediyorsunuz. Yüzme bilen insanların büyük çoğunluğu büyük ihtimalle boğulmaktan korkmayacaktır. Fakat siz boğulmaktan korkacaksınızdır. Bunun endişesini içinizde her zaman her daim o gemide giderken yaşayacaksınızdır. Bu riski ön planda tutacaksınızdır. Sırf yüzme bilmediğiniz için. Bu duruma ikinci bir örnek şu şekilde olabilir. Çocukken, erken yaşlarda, erken dönemlerde bir boğulma tehlikesi yaşadıysanız ya da suyla alakalı bir tehlikeli bir durum, sıkıntılı bir durum yaşadıysanız, bir gemi kazasıyla karşılaştıysanız ya da böyle bir durumla yüz yüze geldiyseniz, ileriki yaşlarda yüzme öğreneceğiniz zaman bu durum doğal olarak sizi etkileyecektir. Bunu zaten tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi buradan yola çıkarak demek istediğim şey şu. Hipokampusun tam çalıştığı yer burası işte. Öğrenilmiş korkular, öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey hipokampusta depolanıyor hepsi. Buna şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Ben bu şekilde örnek veren başka bir kimseyi görmedim bugüne kadar. Belki bilirsiniz. Evde oturduğunuz zaman ben bunu birçok insanda da gördüm ve kendimde de gördüm zaman zaman. Evde sürekli oturmaya başladığınızda, dışarı çıkmak istemediğinizde 3 gün sonra buna alışırsınız. Bakın 3, 7, 14 ve 21 kuralları vardır psikolojide. Eğer 3 günden fazla evinizden dışarı çıkmamaya gayret ederseniz evet, bir süre sonra artık gerçekten de dışarı çıkmak istemeyeceksinizdir. Bugün asosyal olan insanların büyük çoğunluğu bu 3 gün, 7 gün ve 14 gün döngüsünü ciddi anlamda sağlam bir şekilde kırmıştır. İsterse evde oturarak, isterse dışarı çıkarak ya da hareket ederek. Her ne olursa olsun hiç önemli değil. Bu aklınıza gelebilecek her türlü ihtimal için geçerli bir durumdur. Aslında işin kuralı çok basit. İşte geldik püf noktasına. Videoyu da böyle çok da uzatmak istemiyorum. Lafı da dolandırmak istemiyorum. Zaten siz bilinçaltınızda, iç dünyanızda aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece bunu yüzeye çıkartmaya çalışıyorum birkaç örnekle. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Telefonumuzdaki bir not defterine ya da kalem kağıda hiç fark etmez. Artık hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. Telefonunuzun not defterine şunları yazmanız lazım genel anlamda. Bakın. Şöyle buraya bir dipnot geçeyim. Bunun olacağını ya da olmayacağının bir garantisi yok. Bakın olacağının bir garantisi de yok. Olmayacağının bir garantisi de yok. Burada yaptığımız şey sadece beynimizi kodlamak. Bakın evrene mesaj yollayın falan demiyorum burada. Burada spiritüel kuantumculuk yapmıyorum. Evrene mesaj yollayın değildir bu olay. Bunu iyi anlamanız lazım. Burada yapmaya çalıştığımız şey limbik sistemimizi kodlamak. Limbik sistemi detaylarına daha fazla girmek istemiyorum burada. Yoksa video sıkıcı olur zaten. İlk önce bu ekrandaki benim nacizane kendi tarzımca yaptığım bir kodlama bu. Sadece
bunları okurken, yani kendi yazdıklarınızı okurken şu frekansta olmanızı istiyorum. Bunların olacağı ya da olmayacağı garanti değil. Olur ya da olmaz, bu beni ilgilendirmez gibi bir halde olmanız gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Olmasını istediğiniz için okumayın ya da olmayacağına inanarak da okumayın. Sadece nötr bir frekansta kalmanız lazım. Bunları okurken mesela şöyle söyleyelim. Bak şöyle de bir örnek vereyim. Bir kitap okurken mesela bir roman okuyorsunuz. Klasiklerden bir tanesi olsun. Atıyorum aklıma Sefiller geldi mesela. Sefilleri okuyorsunuz. Ya da herhangi bir filmi izliyorsunuz. Kitap okurken gözünüzde canlandırdığınız bazı görseller olur. Şimdi yazarın orada tanımladığı işte odanın içerisinde şöyle bir tablo var, böyle bir masa var gibi işte kişinin üzerine böyle kıyafetler var, böyle bir ayakkabı var. Siz ne yapıyorsunuz? Gözünüzde bazı imgeler yapıyorsunuz. Şimdi film izlerken de görsel hafızanızı daha pasif bir şekilde kullanırsınız. Kitap okurken görsel hafızanız daha dinamik ve daha yaratıcı bir şekilde kullanılır. Fakat film izlerken durum böyle olmaz. İşte benim buradaki yapmaya çalıştığım şey yaratıcı hafızanızı, yani bilinçaltınızdaki görsel hafızanızı yeniden canlandırmak için yapılan bir çalışma olacak bu. Evet, ekrandaki benim kendim için yaptığım örneği de zaten gördünüz. Buna bakarak, burada da illa söylememe gerek yok. Buna bakarak kendiniz için en uygun olanı, kendinize en uygun olanı zaman zaman modifiye ederek, değiştirerek, yenilerini katarak size en uygun zihninizi, bilinçaltınızı canlandırabilecek ve burayı kodlayabilecek metni olumlama, yani zihin olumlamasını, bakın spiritüel kavramlardan bahsetmiyorum. Bilinçaltı olumlamasını size en uygun şekilde, size en uygun adapte olabilecek şekilde modifiye ederek zamanla düzeltebilirsiniz. Bunu yapabilirseniz, ki çok basit bir şey bence bunu yapmak. Buna bakın yine söylüyorum. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Pozitif ya da negatif düşüncelerle değil, nötr düşüncelerle sadece denemek için dahi olsa 3, 7, 14 ve 21 gün, en az 21 gün bunu yapmanız gerekiyor. 3. gün bıkmadan, usanmadan, 7. gün yine ısrarla devam ederek olur ya da olmaz. Bakın ben şunu iddia ediyorum. 14. gün ilk başladığınız güne göre, 14. gün ilk başladığınız güne göre çok büyük zihinsel değişmeler olacağını ben iddia ediyorum. Buna eminim. Bunu herkeste gördüm ben. Ki kendimde de birçok kez gördüm. Ne istediğinizi bilemem. Burada belki bunu yüzlerce insan dinleyecek. Kimin ne istediğini ben bilemem. Ne istiyorsanız, hayatınızda ne olmasını istiyorsanız buna gidecek yollar nasıl yollarsa onları dipnot olarak, bakın oraya hayırlısı şeklinde yazdım. Şimdi böyle bir sistem de var. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizim kendi irademizin dışında olan bir sistem var. Yani buna ne diyoruz? Allah. Yani İslamiyet'te buna Allah diyoruz değil mi? Yani dediğim gibi şimdi bu videoda oralara çok girmek istemiyorum. Başka videoda değinirim zaten oralara, ki değineceğim de zaten. Yani burada demek istediğim, cümleyi bitirirsek son söz olarak, beynimizi kodlayabiliriz. Buna inanın. Kesinlikle beynimizi kodlayabiliyoruz. Bilinç dışı bir şekilde, bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Bilinç dışı bir şekilde beynimizi kodlayabiliyoruz. Bugün yaptığımız her şey aslında beynimizi kodlamak üzere yaptığımız faaliyetlerdir. Bu bakış açısıyla artık hayata bakarsanız ne demek istediğimi her an, her gün, her alanda bunu göreceksinizdir. Evet, videoyu burada bitirelim. Sorularınız varsa, benim anlatamadığım, eksik bıraktığım, noksanlığım olan yerler varsa yorumlarda sorun. Eğer yorumlarda cevap veremezsem bir sonraki videoya soruyu alırım. Bu soruya şu şekilde cevap veriyorum diye bir video yaparım. Orada soruyu da cevaplandırmış oluruz.